Herkese merhabalar. Bugün doğanın gücüne ve dostluğun önemine dair büyülü bir maceraya yolculuk edeceğiz. Hikayemizin kahramanı, Ormanlar Diyarı'nın 4 kahramanından biri olan Papatya Kız. Papatya Kız, çiçek ormanında dengenin sağlanmasına yardımcı olan, sihirli beyaz çiçeğiyle tanınan bir kahramandır. Bu sihirli çiçek sadece onu uçurmakla kalmaz, aynı zamanda tüm ormanın huzur ve dengesini korur. Papatya Kız'ın en iyi arkadaşı akıllı ve çevik bir tilkiydi. Bir sabah Papatya Kız çiçeğinin kaybolduğunu fark etti ve büyük bir maceraya atılmak zorunda kaldılar. Bu hikayede Papatya Kız'ın cesaretine, dostlarının gücüne ve doğanın güzelliklerine tanıklık edeceksiniz. Hazır mısınız? O zaman Papatya Kız'ın büyülü dünyasına adım atmaya başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ormanlar diyarında 4 kahraman yaşarmış. Her biri farklı ormanların kurmuş ve her birinin sihirli güçleri varmış. Ormanlardaki tüm canlılar bu kahramanların sayesinde huzurlu ve mutlu olurmuş. Ormanlardan biri de çiçek ormanıymış. Bu ormanda sihirli beyaz çiçeğiyle tanınan Papatya Kız yaşarmış. Papatya Kız'ın çiçeği sadece onu uçurmakla kalmaz, aynı zamanda çiçek ormanının huzurunu ve dengesini korurmuş. Her sabah çiçeği ve akıllı tilkisiyle birlikte ormanda dolaşır, doğal dengenin sağlandığından emin olurmuş. Ancak bir sabah gözlerini açtığında her zamanki gibi çiçeğini hissetmek için elini uzattığında çiçeği yerinde yokmuş. Kalbi hızla çarpmış, gözleriyle etrafı taramış, çiçeğini bulamamış. Tilki dostum, çiçeğimi bulmadan ormanı koruyamam. Hadi hemen arayalım, demiş telaşla. Tilki kulaklarını dikmiş, burnunu yere yaklaştırmış ve etrafındaki her sesi dinleyerek yolun izini sürmeye başlamış. İzler, Periler Korusu diye bilinen bir ormanın köşesine götürmüş. Bu koruda yaşayan orman perileri meraklı ve yaramazlıklarıyla ünlüymüş. Perilerin "Bu çiçek çok güzel, bu çiçek çok güzel" diye söylendiklerini duymuşlar. Koruya vardıklarında Papatya Kız çiçeğini büyük bir ağacın tepesinde görmüş. Çiçek bir grup perinin arasında parlıyormuş. Periler onunla oyun oynuyor ve neşeyle şarkı söylüyorlarmış. Papatya Kız seslenmiş. "Sevgili periler, bu çiçek bana ait. Onu neden buraya getirdiniz?" Perilerden biri küçük kanatlarını çırparak öne çıkmış. "Biz çiçeği yerde bulduk. Bu kadar güzel bir şey yerde kalamazdı. Onu korumak için buraya getirdik." Papatya Kız sabırla açıklamış. "Çiçeğim gerçekten çok önemli. O olmadan çiçek ormanının dengesi bozulabilir. Lütfen onu bana geri verin." Ama periler hemen razı olmamış. "Bu çiçeğin gerçekten sana ait olduğundan nasıl emin olabiliriz? Eğer doğru kişiysen bir görevi yerine getirerek bunu kanıtlamalısın," demiş. Periler Papatya Kız'a bir meydan okuma sunmuş. "Bu koruda bir grup çiçek var. Ancak sihirlerimizle onları yanlışlıkla kuruttuk. Çiçeklerin eski haline dönmesini sağlayabilirsen çiçeğini sana geri veririz." Papatya Kız görevi kabul etmiş. Tilki ile birlikte kuruyan çiçekleri bulmuşlar. Fakat sihirli çiçek olmadan çiçeklerin yeniden canlandırılması mümkün değilmiş. Papatya Kız bir süre düşünmüş ve arkadaşlarından yardım istemeye karar vermiş. "Bu bir ekip işi olmalı," demiş yavru tilkiye. Tilki başını hafifçe sallayarak kulaklarını dikmiş, ardından derin bir nefes alıp ormandaki diğer kahramanların duyabileceği şekilde yüksek sesle Dikkat! Uçuran çiçeğe ulaşmak için yardıma ihtiyacımız var. Tüm dostlarım, çiçek ormanının dengesini korumak için birlikte hareket etmeliyiz. tilkinin güçlü sesi ormanda yankı yapmış
ve kısa bir süre içinde mantar kız, ayçiçek kız, gelincik kız yardıma gelmek üzere hızla yola çıkmışlar. Mantar kız kocaman sihirli şemsiyesiyle gökyüzüne bakmış. Bu çiçeklerin canlanması için önce suya ihtiyaç var demiş. Şemsiyesini havaya kaldırmış ve yavaşça sallamış. Bir anda gökyüzü kapanmış, bulutlar toplanmış ve tatlı bir bahar yağmuru yağmaya başlamış. Kuruyan çiçekler yavaş yavaş ıslanmaya başlamış. Yaprakları hafifçe kıpırdamış. Fakat bu yeterli değilmiş. Çiçekler suya kavuşmuş ama hala renklerini kazanamamışlar. Gelincik kız neşeyle öne çıkmış. Bu çiçeklerin ışığa ihtiyacı var demiş ve kırmızı şapkasıyla güneş ışığını yansıtarak çiçeklerin üzerine düşmesini sağlamış. Güneş ışığı çiçeklerin yapraklarını hafifçe ısıtmış ve renklerini canlandırmış. Ancak çiçekler hala eğikmiş çünkü yeterince güçlü değillermiş. Ayçiçek kız altın sarısı elbisesiyle gülümseyerek çiçeklere yaklaşmış. Bunlara biraz hareket lazım demiş. Eteğindeki fırfırları hafifçe sallamış ve yumuşak bir rüzgar estirmiş. Rüzgar çiçekleri nazikçe sallamış, köklerini güçlendirmiş ve onları tamamen canlandırmış. Artık çiçekler eski parlak ve sağlıklı hallerine kavuşmuşlar. Kuruyan çiçekler yeniden parıldamaya başladığında periler çok etkilenmiş. "Gerçekten bu çiçek sana aitmiş. Dostlarınla birlikte bunu kanıtladın," demiş. Çiçeğini geri alan papatya kız gülümseyerek perilere dönmüş. "Teşekkür ederim. Bu zorluğun üstesinden gelmek beni daha da güçlü kıldı. Çiçeklerinizin canlanmasına yardımcı olmak çok da güzeldi." Periler gülümseyerek başlarını sallamış. "Sen yalnızca çiçeğini değil, dostluğun ve dayanışmanın gücünü de gösterdin. Senin gibi cesur ve iyi kalpli birine bu çiçek çok yakışıyor," demişler. Papatya kız dostlarının yardımıyla her zaman daha güçlü olduğunu fark etmiş, mutlulukla pırıldayan gözleriyle arkadaşlarına dönmüş. "Siz olmasaydınız bunu başaramazdım. Birlikte çalıştığımızda her şey daha da güzel oluyor," diye eklemiş. Böylece papatya kız, tilki ve diğer arkadaşları ormanın dengesini korumaya devam etmişler. Ormanın huzuru geri dönmüş ve tüm doğa teşekkür eden çiçeklerle daha da güzelleşmiş. Her şey eski sakinliğine kavuşmuş, ormandaki tüm canlılar yeniden mutlu ve huzurlu olmuş. Çiçeklerin canlanması ve huzurun geri dönmesi şerefine periler büyük bir kutlama düzenlemişler. Ormandaki tüm canlılar bir araya gelmiş, kelebekler rengarenk dans etmiş, kuşlar en güzel şarkılarını söylemiş, papatya kız sihirli çiçeğini gökyüzüne kaldırarak arkadaşlarına teşekkür etmiş. Unutmayın, dostluk her şeyden güçlüdür. Birlikte hareket ederseniz en büyük sorunları bile çözebilirsiniz. Ormanlar diyarındaki kahramanlarımız bu maceralarını sonlandırırken birbirlerine veda etmişler. Fakat ormanların derinliklerinde yeni bir başlangıç her an onları bekliyor. Gönülleri cesaret dolu yeni maceralara doğru yol alırken dostlukları her geçen gün daha da güçleniyor ve kimse bilemez de belki bir başka zaman yeni bir serüvene çağrılacaklar. Maceralar devam edecek.